Dünya Kupası sohbetimiz devam ediyor. B grubundan devam ediyoruz. İlk olarak Kanada'yı konuşmuştuk. Şimdi sırada Bosna Hersek var. Bosna Dünya Kupası'nda neler yapar? Kadronun seviyesi, hocanın kariyer geçmişiyle Bosna hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlatacağım. Başlayalım. Bosna Hersek 92 yılında bağımsızlığını kazandı. O yüzden Dünya Kupaları tarihinde çok geniş bir geçmişi söz konusu değil. Ülkenin ayağa kalkış sürecinde futbol çok önemli bir pay sahibiydi. Gelişim kolay olmadı. 95 yılında FIFA üyesi oldular. Ardından 96 yılında ilk milli maçlarını oynadılar. O maçta İtalya'yı 2-1 yenmeyi başardılar. İtalya'da Arrigo Sacchi'nin kovulduğu maçtır o karşılaşma. Bosna Hersek böyle büyük bir işe imza atmıştı. Katıldıkları tek Dünya Kupası 2014'tü bundan önceki. 2014 Dünya Kupası'nda bir galibiyet almayı başardılar. Bu önemlidir. Pek çok takım henüz galibiyet alamamışken Dünya Kupalarına bir kez katıldıktan sonra Bosna Hersek kazanmayı başarmıştı o Dünya Kupası'nda. İran'ı 3-1 yenmeyi başarmışlardı. Bu anlamda tecrübeleri çok yukarıda değil Dünya Kupası'na dair ama mutlaka damga vuracakları maçlar olacaktır. Kupalar bu anlamda çok önemlidir. Bosna Hersek de bu potansiyele sahip. Hoca Sergey Barbarez'e devam edelim. Barbarez 2000 dönemlerinin Hamburg efsanesi. 6 yıl orada futbol oynadı. Çok büyük başarılar elde etti. Sıra dışı bir hikayesi var. Barbarez aslında bir poker oyuncusu. 14 yıl boyunca 2008 dönemlerinde futbol bırakıp bu işlerle uğraştı. Ardından tekrar 2022'de futbola geri döndü. 2024'te Bosna'nın hocası oldu. Kariyerindeki ilk hocalık deneyimi olacak. Bunda da takımı Dünya Kupası'na götürmeyi başardı. Kariyerinde ilk kez hocalık yapan bir ismin Bosna'yı Dünya Kupası'na götürmüş olması enteresan bir olay. Daha yüksek tecrübe genelde Dünya Kupalarında aranır hocalardan. Ama Barbarez'e inanan, güvenen ve onun futbol fikirlerinin doğru olduğunu düşünen bir federasyon var Bosna'da. Oyuncular da buna güzel bir karşılık verdiler. Dünya Kupası bileti almayı, İtalya'yı yenerek bu bileti almayı başardılar. Kadroya bakalım isterim. Kaleyle başlarsak kalede Vasilj olmasını bekliyorum. Sampaoli kalecisi önemli bir kalecidir. Bundesliga'ya yükselen Pauli'nin bir numarasıydı Vasilj. Refleks anlamında, kenar ortalarındaki yerleşim anlamında fena olmayan bir kaleciliği vardır. Yedekler olarak da Haslikic gibi isimleri bekliyorum. Kadro açıklandığından dolayı rahatlıkla burada bakabiliyoruz kadroya. Ben de bu kadroyu geniş anlamda bütün oyuncuları yazdım. Defans hattına bakarsak sol bekte Kolasinac beklentim var. Kolasinac bu takımın çok önemli ismi. 2014 yılında Dünya Kupası'nda Bosna Hersek varken Kolasinac da vardı. Bosna'da Dzeko ile birlikte forma giymişlerdi. Atalanta'da oynamaya devam ediyor Kolasinac. Artık belli bir yaşa geldi. 32 yaşında. Fiziksel anlamda sorunları var. Eski agresifliği, eski sertliği hala sürse de fiziksel gücünün biraz geriye gittiğini söyleyebiliriz. Stoper hattında dikkat çeken oyuncuysa Muharemovic. Yükselen genç yetenek Muharemovic 22 yaşında. Sassuolo'da Serie A'da forma giyiyor. Hava topunda fizik gücünü kullanma anlamında çok sağlam bir oyuncu. Gelecek dönemlerde iyi bir transfer yapmasını bekliyorum Muharemovic'in. Diğer oyuncu Hassi Kadunic. Hassi Kadunic 27 yaşında, o da İtalya'da oynuyor. Serie B'de Sampdoria forması giyiyor. Diğer oyuncuya bakarsak sağ bek Dedic 23 yaşında, Salzburg'dan Benfica'ya transfer oldu. Yeni nesil modern sağ bek diyebileceğimiz bir oyuncu. Hücumda etkili, dribling gücü vardır. Dedic takımın hücum kısmını çözebilecek bir oyuncu. Hani Kolasinac daha çok defansı üçleyen, defansın merkezine destek veren oyuncu olacakken sağ bek Dedic daha çok hücumun destek kısmını ve hücuma top taşıma kısmını halledebilecek gibi gözüküyor. Bu anlamda Bosna'nın defans yapısı hiç fena değil Dünya Kupası özelinde. Sol tarafta Amar Memic var. Amar Memic Avrupa'da daha alt seviyelerde oynayan bir oyuncu. Henüz belli bir seviyeye gelebilmiş değil ama Memic'in de potansiyel anlamında iyi işler yapması muhtemel. Alay Begovic'i ben daha çok merak ediyorum. Ya burada Alay Begovic ilk 11 olabilir. Bunu da vurgulayalım. Memic olsa da eski maçlarında ama Alay Begovic'in de olma ihtimalini görüyorum. Tahirovic önemli bir orta saha oyuncusu. Takımın motoru diyebileceğimiz bir isim. Ajax'ta sezonu geçirmişti. İki yönlü orta saha özelliğine sahip, top sürer, top kazanması var, pasta atımları var. Barbarez'in sisteminin en önemli parçalarından biri. Yanında ise Ivan Sunzic olacak. Sunzic artık 30 yaşında. Derinlik, kontrol, oyun hakimiyet, sakinlik gibi noktalarda Sunzic'in fark yaratması muhtemel gözüküyor. Çok özel bir tecrübesi yok ama yine de Tahrovic'in yanında onu destekleyebilecek bir parça. Sağ tarafta ise takımın yeni yıldızı var. Dzeko sonrası dönemin en simge oyuncusu var.
Bayraktarović. Bayraktarović bu Dünya Kupası'na ciddi bir etki bırakabilir. Özel bir oyuncu. 21 yaşında PSV oyuncusu. Amerika doğumlu, Amerikalı doğumlu olmasına karşın bu takımı tercih etti. 2024'te Bosna'yı seçti. İçeri çekerek skor üretme yeteneği de var. İtalya'yı eleyen penaltıyı atan oyuncuydu. Önemli bir oyuncu. Bayraktarovic'e dikkat etmek lazım. Bosna'yı izlerken ondan çok şey bekliyorum ben bu kupada. Forvet'te ise kaptan, efsane Edin Dzeko var. Edin Dzeko gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Yani yürüyen bir tarih. Bu oyuncunun bir an önce heykelin dikilmesi lazım Bosna'ya. 40 yaşına geldi. Bundesliga'dan, 2. Bundesliga'dan Schalke'yi yukarıya çıkarmayı başardı. Gerçekten çok özel, çok farklı bir oyuncu. Edin Dzeko asla pes etmiyor. 148 maç, 73 gol. Bosna tarihinin lideri zaten. Tartışması çok önemli bir oyuncu. Yine bu turnuvada elinden geleni yapacaktır. Edin Dzeko takımını galibiyete taşımak, puanlara taşımak açısından. Yanındaysa Ermedin Demirovic var. Demirovic belki bugün çok formda değil ama performans olarak hiç de fena değildir. Yani Stuttgart'ta bu sezon ben onu çok beğendim. Zirve performansında olmasa da golcülük meziyetlerini göstermek anlamında Demirovic'in mutlaka bu turnuvada bir iş yapmasını bekliyorum. Bu sezonda fena değildi aslında. Bazı maçlar ciddi gol katkısı da verdi. Yani Dzeko ve Demirovic ikilisi beni heyecanlandırıyor. Ne olursa olsun Demirovic'e bir şans vermek lazım. Eğer tek santrfor yapılır ve yedeklik kulübesinde kalırsa Demirovic, o zaman sorunlar yaşanabilir diye düşünüyorum. Orta saha kuvvetlendirmek için merkeze bir kişi eklemek mantıklı olsa da benim açımdan Demirovic bu takımda forma giyebilecek çok değerli bir oyuncu. Mutlaka takımda biraz daha şans bulması gerekiyor. Bir kadro daha oluşturdum. Bu da 4-2-3-1 kadrosu. 4-2-3-1'de forvette Dzeko, solda Alevbegovic, sağ tarafta Bayraktarevic, forvet arkasında Armin Gigovic. Armin Gigovic fena olmayacak bir isim. Yani potansiyel var. Hücuma katkı da fena değil. Uzaktan şutlarını biraz beğeniyorum. Ama benim açımdan olmazsa olmaz bir isim olarak az önce bahsettiğim gibi Dzeko'nun yardımcılığını yapacak, orada destekleyici olacak Demirovic var. Yani Demirovic'ten vazgeçer mi bilmiyorum ama Dünya Kupası olduğu için biraz daha dikkatli yerleşimle 4-4-2 yerine Gigovic ortaya koyacak bir sistemde çıkartabilir hocaları. Dolayısıyla böyle iki farklı bir sistem ortaya koymak istedim. 4-4-2 de olabilir, 4-2-3-1 de olabilir. Ama şunu biliyoruz, Bosna takımı pek çok kez ortalarla Demirovic kullanmaya çalışacak, Dzeko'yu kullanmaya çalışacak. Bayraktarevic'den top taşıma katkısı almaya çalışacaklar. Sık sık orta açarak hücumlarda pozisyon bulmaya çalışacaklar. Bu takımın dikkat edilmesi gereken isimleri çok net. Demirovic, Alajbegovic, Bayraktarovic, defans hattında Muharemovic. Bu 4 oyuncuya dikkat diyorum. Kaleci Vasilic'in de müthiş bir performans göstermesi, takımına maç kazandıran kurtarışlar yapması gerekiyor. Bosna'nın ilk maçı Kanada'yla. Kanada karşılaşma çok kritik gözüküyor. Ev sahibi Kanada mutlaka biraz reaksiyon vermek isteyecek, iyi başlamak isteyecek. Bosna için bir puan kötü olmaz bu maçta. Bosna ikinci maçını İsviçre ile karşılaşacak. İkinci maçta İsviçre'ye karşı puan alamasalar bile Katar'a karşı alınacak bir 3 puan takımı çıkartır. Yani 4 puan ideal gözüküyor Bosna için. Şöyle bir tablo beklentim var. Kanada 4 puan, Bosna 4 puan. Averajda bu takımlar 2 ve 3'ü bulabilirler. İlk sırada ise İsviçre bekliyorum. İsviçre burada puan kaybedecekse büyük ihtimalle Bosna'ya kaybetme ihtimali yüksek ama Bosna'nın İsviçre'ye kaybetse bile 4 puanla en kötü anlamda en iyi 3. olarak çıkma ihtimali var. Dolayısıyla Bosna bu gruptan çıkar beklentisindeyim. Katar maçında çok net bir galibiyet, belki 2-0 belki 3-0'lık bir galibiyet onları rahatlatacaktır. İlk maç Kanada karşılaşması çok önemli. Orada bir puanla başlamak kötü olmayacak. Önemli olan Bosna'nın bu turnuvaya iyi bir takım kimyasına gelmiş olması ki bunu İtalya'ya karşı onları elerken gösterdiler. İyi bir Bosna Hersek bu turnuvada izleyeceğiz. Sizlerin de yorumları, görüşleri çok kıymetli. Bosna'dan beklentilerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.